Esenlikler sevgili izleyicilerimiz, Bilgi Işığı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta, oyun denince akla gelen ilk firmalardan olan Nintendo'nun, küçük bir aile şirketinden, dünya çapında bir oyun devine dönüşme sürecini anlattığımız bir video ile karşınızda olmak istedik. Lafı daha fazla uzatmadan, hazırsanız başlayalım. Nintendo, 2025 yılı itibariyle tam 135 yılı geride bırakıp, 136 yaşından gün almasıyla dünyanın en eski şirketlerinden biridir. Hatta o kadar eski bir firmadır ki, 1889 yılında Yasuhiro Yamauchi tarafından kurulduğunda, Osmanlı İmparatorluğu hala ayaktaydı ve Mustafa Kemal Atatürk sadece 8 yaşındaydı. Nintendo sözcüğü, diğer dillere çevrildiğinde anlamını kaybetse de, kabaca, şansı cennete bırak anlamına gelmektedir. Şirket kurulduğunda adı, Nintendo Karuta'ydı. Nintendo, o zamanlarda oyun kartları üretiyordu. Zaten, Karuta sözcüğü, Japonca'da oyun kartı demektir. İleride, fabrikada üretime geçilecek olsa da, bu yıllarda üretilen oyun kartlarının her biri elle yapılırdı. Bundan dolayı üretim uzun sürerdi. O dönemlerde, Japonya'da iskambil kartı üretip satmak yasaktı. Nintendo'nun ürettiği oyun kartları ise üstünde yazı yerine sadece resim barındırdığından yasak değildi. Japon mafyası Yakuza ise, Nintendo'nun ürettiği kartları kullanarak kaçak kumar oynatırdı. Bundan dolayı, Nintendo'nun en sadık müşterileri Yakuzalardı. 1949 yılında şirkete, Yasuhiro Yamauchi'nin torununun oğlu olan Hiroshi Yamauchi katıldı. Hiroshi'nin gelmesi, şirket için bir dönüm noktası olacaktı. Hiroshi, 1951 yılında, Japonya dışında da iş yapan bir şirket olmak için adımlar attı. İlk olarak şirketin adını, Nintendo Playing Card yaptı. 1959 yılında ise, Disney ile anlaşarak Mickey farenin oyun kartlarını ürettiler. Bu kartlar iyi satsa da, oyun kartlarının satışları totalde düşmekteydi. Ayrıca maddi açıdan getirisi de çok yüksek değildi. Hiroshi, oyun kartları üreterek şirketin uzun süre ayakta kalamayacağını öngörüyordu. Bunun için yeni sektörlerde de iş yapmaya karar verdiler. 1963 yılında, şirket adını son kez değiştirerek, Nintendo Company haline geldi. Yıllarca oyun kartı üretmekten başka bir şey yapmayan Nintendo, iş yapacağı yeni sektörü bulmakta oldukça zorlanıyordu. Paketlenmiş hazır pirinç üretimi, otelcilik, restoran işletmeciliği ve daha birçok sektörü denediler. Hatta, taksi durakları bile kurdular. Taksi lazımdır abi. Yolla bir taksi. En son, Nintendo gibi aile dostu bir firmadan beklenmeyecek şekilde, genel evler bile açtılar. Ama, hiçbiri şirketi uzun yıllar ayakta tutacak kadar başarılı olacak gibi gözükmüyordu. 1965 yılında Nintendo, oyun kartlarını yapan makineleri yağlaması için Gunpei Yokoi adında birini işe aldı. Gunpei üniversite mezunu bir mühendisti. Ama iş bulamadığı için mecburen bu işi kabul etmişti. Günde birkaç kez makinelerin yağını kontrol edip, gerekirse yağlamak çok vakit alan bir iş olmadığından, Gunpei'ye bir sürü boş vakit kalırdı. Bu boş vakitlerinde ise, fabrikada bulduğu malzemelerle aletler yapardı. Bir gün, uzaktaki eşyalara uzanmak için, bir alet yapmaya çalışırken, patronu Hiroshi'ye yakalandı. Kovulmayı beklerken, Hiroshi tarafından Ar-Ge departmanının başına getirilip bu aleti geliştirmesi istendi. Gunpei kendisinden isteneni yapıp, geliştirdiği ürünü, Ultra Hand adıyla satışa çıkarttı. İnsanlar tarafından oldukça beğenilen ürün, 2 milyondan fazla sattı. İşin Nintendo için enteresan yönü ise, bu aleti çoğunlukla çocukların alması oldu. Böylelikle Nintendo oyuncak sektörüne yoğunlaşmaya karar verdi. İlerleyen yıllarda, arcade makineleri için, oyuncak silah da üreterek video oyun sektörüne de adım attılar. 1972 yılında, dünyanın ilk ev için üretilen oyun konsolu olan Magnavox Odyssey'in Japonya dağıtım görevini üstlendiler.
Oyun sektörünün gitgide büyüdüğünü gören Nintendo, işleri bir adım ileriye götürüp kendi oyun konsolunu üretmeye karar verdi. Böylelikle, bugün bildiğimiz Nintendo doğmuş oldu. ...1977 yılında, Nintendo ve en ünlü Japon firmalarından biri olan Mitsubishi, ortaklık kurup ilk konsolları olan Color TV Game 6 konsolunu piyasaya sürdü. Bu konsolun en önemli özelliği ise, adından da anlaşılacağı üzere, oyunlarının renkli olmasıydı. Adındaki 6 ibaresi ise, içinde 6 tane oyun olduğunu gösteriyordu. 6 oyun barındırdığı söylense de, bütün oyunlar Pong varyantıydı ve sadece renkleri değişiyordu. 1980 yılına kadar bu konsolun gelişmiş versiyonları piyasaya sürüldü. İlk olarak Color TV Game 15 çıktı. Bu sefer 6 yerine 15 oyun barındırıyordu ve 2 adet ayrılabilir kontrolcüye sahipti. Bu konsolun içindeki 15 oyun da birbirinin neredeyse aynısıydı. Daha sonra direksiyonu olan Color TV Game Racing 112 çıktı. İçinde 112 adet birbirine benzer yarış oyunu vardı. 1979 yılında ise Block Kuzushi piyasaya girdi. Bu konsolun üretimini ise sadece Nintendo yaptı. Bunun sonucunda Nintendo logolu ilk konsol oldu. Block Kuzushi'nin tasarımını ise ilerleyen dakikalarda adından sıkça bahsedeceğimiz Shigeru Miyamoto yapmıştı. Color TV Game ailesinin son üyesi ise Computer TV Game konsolu oldu. İçinde ise Computer Otello adında bir oyun vardı ve bu oyunu Nintendo yapmıştı. Böylelikle Nintendo, konsol üretiminin yanı sıra oyun üretim işine de girmiş oldu. Arcade salonları için oyun üretmeye de başladılar. İlerleyen yıllarda bu oyunları ürettikleri ev konsollarına taşıyacaklardı. Ama bunun için ev konsollarının da arcade makineleri kadar güçlenmesini beklemeleri gerekiyordu. Nintendo'yu tam anlamıyla oyun devi haline getirecek olan olay ise az önce kendisinden bahsettiğimiz Gunpei Yokoi'nin 1977 yılında bir tren yolculuğu yapmasıyla başladı. Trende giderken yolda sıkılan iş insanlarının can sıkıntısından hesap makinelerinin tuşlarına rastgele basması Gunpei'ye oldukça ilginç geldi. İnsanların yolculuk sırasında oyun oynamaktan hoşlanacağını düşünen Gunpei, bu fikrini Nintendo'nun patronu Hiroshi ile paylaştı. Aradan bir süre geçtikten sonra, Hiroshi, Gunpei'yi ünlü Japon elektronik firması Sharp'tan bir mühendis ile tanıştırdı ve fikrini ona da anlatmasını istedi. Gunpei, düşüncelerini mühendis ile paylaştı. Bu fikri oldukça beğenen Sharp mühendisi ile Gunpei çalışmaya başladılar. Uzun bir çalışma ardından Game & Watch adında bir ürün ortaya koydular. Adından da anlaşılacağı üzere ürünün özelliği hem saat hem de bir oyun aleti olmasıydı. Aslında ilk başta saat koymayı düşünmüyorlardı. Ama ekstra özellik olarak saat ekleyerek ürünün işlevselliğinin artacağını düşündüler. Ayrıca ürünün biraz pahalı olan fiyatını da normalleştiriyordu. Üründe sadece bir tane oyun vardı. Game A, kolay modken Game B ise aynı oyunun zor moduydu. Yeni bir oyun isteyen bir kişi yeni bir Game & Watch almalıydı. Nintendo tam 40 farklı Game & Watch üretti. İnsanlar ama özellikle de çocuklar bu ürünü çok sevmişti. Game & Watch, günümüzde de oldukça popüler olan el konsollarının atası olarak kabul edilir. Bu arada, günümüzde bütün oyun kollarında olan D-pad, ilk olarak bu konsolda kullanıldı. Bu kontrol biçimini tasarlayan kişi ise Gunpei Yokoi'den başkası değildi. ...1985 yılında Avrupa ve Amerika'da Nintendo Entertainment System, Japonya'da ise Family Computer adıyla 8 bitlik bir konsol satışa çıkartıldı. Japonya'da farklı adla çıkmasının nedenlerinden biri, insanların oyunlardan soğuması nedeniyle konsol almak istememeleriydi. Bundan dolayı Nintendo bu ürünü oyun konsolu gibi değil,
bir bilgisayar olarak tanıttı. İnsanların oyunlara ve konsollara mesafeli olmasının nedeni ise 1983 yılında patlak veren büyük oyun kriziydi. Atari firması, dönemin ve günümüzün en ünlü işlerinden biri olan E.T. filminin oyununu yapmak istedi. Ama bu oyunu, satışların arttığı Noel tatiline yetiştirmek için 3 haftada yapılmasını istedi. Oysa, o dönemlerde bir oyunun yapımı 2 aydan fazla sürerdi. Oyunu yapan kişi olan Howard Scott Warshaw, oyunu bir şekilde yetiştirmeyi başardı ama oyun inanılmaz kötüydü. Oyunu alan herkes, kısa süre içinde Atari firmasına iade etmek istedi. Atari de, oyunların çoğu elinde kalınca mecburen, hepsini boş bir araziye gömdü. Bu olayın sonunda oyun sektörü günden güne küçüldü ve oyun sektöründe %97'lik bir düşüş yaşandı. Bu düşüşü durduran ise NES konsolu ve özellikle Super Mario oyunuydu. Mario, az önce de bahsettiğimiz Shigeru Miyamoto tarafından yaratılan bir oyun serisidir. Mario karakteri ise ilk defa az önce bahsettiğimiz Donkey Kong oyununda gözükmüştür. Super Mario Bros. Oyununu özel yapan şey ise, o dönemin sınırlı olanaklarına rağmen, canlı renkler, kulağa hoş gelen müzik ve sesler, farklı alanlar ve yenilikçi yükseltmeler sunmasıydı. Super Mario sayesinde oyun sektörü küçülmeyi bırakıp tekrar büyümeye başlayarak, günümüzdeki milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. Ayrıca bu başarı sayesinde, bugün bile Mario karakteri Nintendo'nun maskotudur. NES konsoluna dönecek olursak, Super Mario, Kirby serisi ve yine Shigeru Miyamoto tarafından geliştirilen Zelda serisi başta olmak üzere bir sürü efsanevi serinin doğum yeri olmuştur. Nintendo, o dönemde sıkı bir kontrol uygulardı ve kalitesi düşük oyunların çıkmasına izin vermezdi. Bu sayede insanlar Nintendo'ya güvenmeye başladı ve toplamda 62 milyon NES konsolu satıldı. NES'in satışlarına en çok yaklaşan rakibi, Sega Master System konsolu ise 17 milyon satmıştır. NES'in en çok satan oyunu ise 40 milyon adetli Super Mario Bros. Oyunudur. Gunpei Yokoi önderliğinde, Nintendo Ar-Ge takımı, Game & Watch ürünlerini geliştirmeye devam ederlerken, NES konsolu gibi kartuşla çalışabilen bir el konsolu yapılma fikri ortaya atıldı. Şirketteki birçok kişi bu projenin başarısız olacağını düşünse de, 1989 yılında ilk Game Boy ortaya çıktı. Yeşil tonlarındaki ekranı sadece 4 farklı yeşil rengi gösterebiliyordu ve arkadan aydınlatması yoktu. Buna rağmen, kendisinden çok daha gelişmiş olan rakiplerini ezici şekilde yenmeyi başardı. Bu başarının nedeni ise, diğerlerine göre çok daha ucuz olması, diğerleri 6 pille 10 saatten az oyun oynatmasına karşın, Game Boy'un 4 pille 30 saate yakın oyun oynatması ve son olarak da zengin oyun kütüphanesiydi. Nintendo'nun, başta Mario ve Zelda serisi olmak üzere bir sürü oyunu Game Boy konsoluna da çıkartıldı. Bununla birlikte, Tetris gibi fenomen bir oyuna da sahipti. Game Boy denince akla gelen ilk oyun serisi olan Pokemon ise 1996 yılında satışa çıktı. Pokemon serisini yaratan kişi olan Satoshi Tajiri, küçükken can sıkıntısından böcek koleksiyonu yapardı. 1980 yılında ise bu hobisini konu alan bir manga serisi çıkarttı. 1986 yılında oyun tasarımcısı Ken Sugimori, Satoshi ile iletişime geçerek bu manga serisini oyuna çevirmeyi teklif etti ve birlikte Game Freak stüdyosunu kurdular. 1990 yılında yaptıkları konsepti Nintendo firmasına götürdüler. Nintendo da projeye onay verince oyunu yapmaya başladılar. Oyunun yapımı 6 yıl sürse de piyasaya çıktığında büyük bir başarı yakaladı. Pokemon, o günden beri popülerliği asla azalmayan en önemli markalardan biridir. Günümüzde 120 milyar dolara yakın değeri vardır ve markanın 1/3 Nintendo'ya aittir. Game Boy konsoluna dönecek olursak, 1996 yılında orijinal Game Boy'un daha ince ve daha büyük ekranlı versiyonu olan Game Boy Pocket çıkış yaptı. Ayrıca 4 pil yerine 2 pille çalışıyordu. 1998 yılında sadece Japonya'da piyasaya sürülen Game Boy Light çıktı.
Bu konsol aslında Game Boy Pocket ile aynıydı. Ama arkadan aydınlatma özelliği vardı. Bu üç konsol ilk nesil Game Boy'lar olarak bilinir. 1998 yılında ailenin ikinci neslini başlatan Game Boy Color piyasaya çıktı. Adından da anlaşılabileceği üzere en önemli farkı renkli ekranıydı. Ayrıca işlemci hızı, belleği ve grafik gücü de 2 katına çıkartılmıştı. Buna rağmen ilk nesil Game Boy'lar ile oyunları uyumluydu. 2001 yılında Game Boy ailesinin 3. neslini başlatan Game Boy Advance piyasaya çıktı. İşlemci mimarisi diğer nesillerin aksine 8 bit değil 32 bitti. Bununla birlikte 8 bitlik mimariyi de içinde barındırdığından eski oyunlar burada da oynanılabilirdi. Game Boy Advance oyunları kapasitesi 32 MB olan kartuşlarda çıkmaktaydı. Advance'in ekranı daha büyük ve kaliteli olmasına rağmen yine aydınlatmalı olmaması ciddi eleştiri almıştı. 2003 yılında aydınlatmalı bir ekranı olan Game Boy Advance SP'ye çıkış yaptı. Ayrıca pille değil, şarj ile çalışan ilk Game Boy konsoludur. Şarjlı olması ve ekran dışında ilk Advance ile aynı özelliklere sahiptir. 2005 yılında ise son Game Boy konsolu olan Game Boy Micro çıktı. Bu konsol sadece Advance oyunlarını oynatabiliyordu. Çünkü 8 bitlik mimari kendisinde yoktu. Micro'nun şanssızlığı ise aynı yıl Nintendo DS'in çıkması oldu. Bütün Game Boy'lar toplam 120 milyon satmıştır. En çok satan oyunu ise birinci jenerasyon Pokemon oyunlarıdır. Bu oyunların toplam satışları ise 50 milyondur. ...2004 yılında Dual Screen ya da daha çok bilinen adıyla Nintendo DS piyasaya çıktı. Üstteki ekran oyunu gösterirken, alttaki ekranda ise harita gibi yan öğeler gösterilirdi. İlk DS, Game Boy Advance oyunlarıyla da uyumluydu. Rakibi PSP'den çok daha güçsüz olmasına rağmen, o dönemlerde ilk defa uygulanan dokunmatik kontrollerle oyun deneyimi sunması sayesinde satışlarda PSP'yi ikiye katlamayı başardı ve günümüzdeki mobil oyunculuğun öncüsü oldu. Üstelik mikrofonu sayesinde oyunlara ekstra interaktiflik katması ve sesli sohbeti desteklemesi de beğenilen bir diğer yönüydü. 2006 yılında DS Lite çıkış yaptı. Adındaki Lite ekine karşın ilk DS'in daha parlak ekranlısı, geliştirilmiş bataryalı, Wi-Fi özellikli ve daha ince kasalı versiyonudur. 2008 yılında ise DS Lite'ın daha ince, daha büyük ekranlı ve kamera eklenmiş versiyonu olan DSi çıkış yaptı. Eksi yönü ise Game Boy Advance oyunlarını desteklememesiydi. 2009 yılında daha büyük ekranlı, daha güçlü hoparlörlü ve daha uzun pil ömürlü DSi X Large piyasaya çıktı. 2011 yılında ikinci nesil Dual Screen konsol neslini başlatan Nintendo 3DS piyasaya çıktı. O dönemlerde çok moda olan 3D efektini gözlüğe gerek kalmadan yapabiliyordu. Ayrıca bir analog kontrolcüye de sahipti ve DS oyunları ile de uyumluydu. 2012 yılında daha büyük ekranlı 3DS X Large geldi. 2013 yılına geldiğimizde 3D özelliği olmayan ve katlanmayan uygun fiyatlı 2DS satışa çıktı. 2014 yılında 3D özelliği geliştirilmiş, daha güçlü işlemcisi ve ekstra bir analog kontrolcüye sahip New 3DS satılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde büyük ekranlı New 3DS X Large geldi. En son çıkan DS konsolu ise 2017 yılında satışa sunulan 2DS X Large oldu. Günümüzde Nintendo'nun online mağazası DS ailesini desteklemese de birçok insan DS kullanmaya devam ediyor. Dual Screen ailesi toplamda 230 milyondan fazla satmıştır. Bu satışların 155 milyonu ilk nesil DS'lere aitken 76 milyonu ikinci nesil DS'lere aittir. En çok satılan oyunu ise 23 milyon satışla Nintendox'tur. Nintendo'nun çıkarttığı ev konsollarına dönecek olursak,
1991 yılında Super Nintendo Entertainment System satışa sunuldu. Japonya'daki adı ise Super Famicom'du. 8 bitlik NES konsolunun yeni nesli olan SNES 16 bitlik bir konsoldu. Bu nesilde Nintendo'nun en ciddi rakibi Mega Drive konsoluyla Sega'ydı. O yıllarda inanılmaz derecede agresif reklamlarla çıkış yakalamaya çalışan Sega, oldukça başarılı olsa da SNES'i geçmeyi başaramadı. SNES yaklaşık 50 milyon satarken en yakın rakibi Mega Drive ise 30 milyonda kaldı. SNES'in en çok satan oyunu ise yaklaşık 21 milyon adetle Super Mario World oyunu oldu. SNES ile ilgili en ilginç bilgi ise PlayStation'ın doğumuna neden olan konsol olmasıdır. O dönemlerde yeni yaygınlaşmaya başlayan CD teknolojisini SNES konsoluna getirmek isteyen Nintendo, Sony'den bir CD eklentisi yapmasını istedi. Eklentinin adı ise Nintendo PlayStation olacaktı. Ama son anda Nintendo anlaşmayı feshedince, buna oldukça sinirlenen Sony, eklentiyi geliştirerek kendi konsolunu yapmaya karar verdi. Anlaşmayı feshetmesi, Nintendo'ya çok pahalıya mal olacaktı. ...1996 yılında SNES'in ardından Nintendo'nun yeni nesil ev konsolu olan Nintendo 64 satışa sunuldu. Adındaki 64 sayısı, 64 bit mimariye sahip olmasından geliyordu. Bu konsol da kartuşla çalışıyordu. Aslında Nintendo'nun planı CD ile çalışmasıydı. Ama önceki nesilde Sony ile olan sorunlardan dolayı bu düşlerini gerçekleştiremediler. Nintendo 64, 3 boyutlu oyunları desteklediğinden kontrolcüsünde oyuncuların kamerayı kontrol etmesi için bir tane analog stick vardı. Bu analog stick'i en iyi kullanan oyunu ise Zelda: Ocarina of Time'dı. Bu oyun aynı zamanda bugün bile dünyanın en iyi oyunu olarak görülüyor. Shigeru Miyamoto liderliğinde geliştirilen oyun, oyunculara inanılmaz bir özgürlük sunardı. Ocarina of Time'da görülen her yere gidilebilirdi. Bununla birlikte zekice tasarlanmış bir sürü zindan vardı. Ve oyuncular için inanılmaz bir macera sunardı. Zelda ve Mario 64 gibi harika oyunlara rağmen, Nintendo, kendi yarattığı PlayStation'a ağır şekilde yenildi. PlayStation 103 milyon satarken, Nintendo 64 sadece 33 milyon satabildi. Konsolun en çok satan oyunuysa 12 milyon adetle Super Mario 64 oyunudur. ...2001 yılında GameCube satışa sunuldu. Bu konsolla birlikte Nintendo ilk defa kartuş yerine optik disk kullanmaya başladı. PlayStation'ın kullandığı DVD'ler 8,5 GB veri tutabilirken, GameCube'un kullandığı mini diskler sadece 1,5 GB veri tutabiliyordu. Bu farka rağmen GameCube, disk kullanması sayesinde, üçüncü parti geliştiricileri kendisine çekmeyi başardı. Buna rağmen, PlayStation 2 karşısında ezici şekilde yenilmekten kurtulamadı. Üstelik bu nesilde, Xbox gibi güçlü bir konsol da karşısındaydı. GameCube'un kontrolcüsü, günümüzdeki standartlara benziyor gibi gözükse de, asimetrik bir tuş dizilimine sahipti ve sol omuz tuşu yoktu. 2002 yılında, kablosuz olarak çalışabilen yeni bir versiyonu da satışa sunuldu. GameCube, toplamda 22 milyon satarken, rakibi PlayStation 2 ise 155 milyon satmıştır. Bu satış adetiyle, günümüzde bile dünyanın en çok satan konsolu olma unvanını elinde tutuyor. İlk nesil Xbox ise 24 milyon satarak, Nintendo'yu geride bırakıp, dönemin en çok satan ikinci konsolu olmayı başarmıştı. GameCube'un en çok satan oyunu ise, yaklaşık 8 milyon adetle, Super Smash Bros. Melee oldu. Nintendo, 2 nesildir yaşadığı ağır hezimetten dolayı, yeni bir şeyler denemeye karar verip 2006 yılında Wii konsolunu satışa çıkarttı. Oyunları klasik bir kontrolcü yerine, hareket sensörlü bir kumandayla oynatan Wii, inanılmaz bir başarı yakaladı. O dönemlerde,
sadece küçük bir kitleyi kendisine bağlayan oyunları, genele yayması bu başarının gelmesini sağlayan en temel neden oldu. Oyunlarla hiçbir ilgisi olmayan insanlar bile spor yapma amacıyla Wii'yi alıyordu. Wii'nin kumandasına bağlanabilen ekstra bir kontrolcüsü daha vardı. Bu kontrolcüyle birlikte klasik oyun deneyimi yaşamak isteyen insanlar da oyun oynayabiliyordu. Rakipleri PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarının yanında çok güçsüz kalsa da, yenilikçiliği sayesinde onları yenmeyi başardı. Wii, toplamda 103 milyon satarken, PlayStation 3 toplamda 87 milyon satmıştır. Xbox 360 ise 84 milyon satışla 3. oldu. Wii'nin en çok satan oyunuysa 83 milyon satışla Wii Sports oldu. ...2012 yılında Nintendo yeni konsolu olan Wii U'yu satışa sundu. Oldukça kötü bir pazarlama ve isim seçimi yüzünden insanlar bu ürünün yeni bir konsol olduğunu anlamadı bile. Birçok kişi Wii konsoluna çıkartılmış yeni bir kontrolcü zannetti. Bununla birlikte inanılmaz büyük ve ağır kontrolcüsü de oyun oynamayı rahatsız edici bir deneyime dönüştürüyordu. Konsolun tüm bu kötü yönleri birleşince Mario Kart 8 gibi güzel oyunlara rağmen Nintendo tarihinin en büyük başarısızlığına dönüştü. Televizyona gerek duymadan oyun oynatabilmesi temelde iyi bir fikir olsa da, o dönemin teknolojik kısıtlamalarından ötürü, pratikte oldukça kullanışsız bir ürün ortaya çıkmıştı. Nintendo Wii U, sadece 14 milyon satabildi. En çok satan oyunuysa, yaklaşık 9 milyon satan Mario Kart 8 oldu. ...2017 yılına geldiğimizde, Wii U konsolunda yapılmaya çalışılan, televizyonsuz oyun oynama konseptini tam anlamıyla gerçekleştirebilen Switch satışa sunuldu. Oyunculara tam 4 farklı kullanım seçeneği sunuyordu. Bunlar, dock aracılığıyla televizyonda oyun oynama, ekranı dock'tan çıkartıp televizyonsuz oynama, kontrolcüyü ikiye bölüp, ekranın yanlarına takarak el konsolu formatında oyun oynama ve son olarak ikinci bir kontrolcüye gerek kalmadan 2 kişi oyun oynamaydı. Nintendo Switch grafik gücü olarak PlayStation 4 ve Xbox One'dan geri kalsa da, sunduğu bu esneklik sayesinde büyük bir hayran kitlesi toplamayı başararak toplamda 150 milyon sattı ve dünyanın en çok satılan 3. konsolu olmayı başardı. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca satılmaya devam edileceği düşünülürse, 1. olma şansı oldukça fazla. Ayrıca, şu ana kadar toplamda 1 milyardan fazla Switch oyunu satılmış durumda. En çok satan oyunuysa 68 milyon satışla Mario Kart 8 Deluxe oldu. 2019 yılında Switch'in televizyona bağlanamayan ve titreşim motoru olmayan birleşik kontrolcülü versiyonu olan Switch Lite çıktı. Güç olarak ise Switch ile tamamen aynıdır. 2021 yılında Switch'in daha büyük ve daha kaliteli ekranlı versiyonu olan Switch OLED çıkış yaptı. İçinde bulunduğumuz 2025 yılının başında Nintendo'nun en yeni konsolu olan Switch 2 duyuruldu. Daha büyük ekran ve Switch'in kolay gevşeyebilen kızak sistemi yerine manyetik sistemli kontrolcülerle geleceği kesinleşti. Sızıntılara göre ise Switch 2'nin gücü PlayStation 4 Pro seviyesinde olacak. Sizce Switch 2 de Switch gibi başarılı olacak mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız hazırladığımız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza her hafta bilgi dolu videolar yüklüyoruz. Gelecek hafta yepyeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.